Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine çok güzel bir tarifle geldim. Evde salam nasıl yapılır? Gıda boyası ve jelatin kullanmadan ve koruyucu kullanmadan evde doğal katkısız salam tarifi vereceğim. Evde bir tavuğunuz varsa herkes kolaylıkla bu tarifi yapabilecek. Ve hemen yapımına geçiyoruz. Bir adet tavuğumuz var. Tavuğumuzu bütün yumuşak yerlerine alıyorum. Tavuğun hepsini kemiklerden sıyırdım. Şöyle hepsini küp küp doğradım. Ve kıyma makineniz varsa kıyma makinesinden geçirin. Yoksa robotta da bunu geçirebilirsiniz. Robotta 2 defa geçirirseniz aynı formu yakalayabilirsiniz. Ya da kıyma olarak tavuk kıyması olarak da kasabınızdan alabilirsiniz. Bütün bu tavuğumu kıyma makinesinden geçirdim bu şekilde. Aparatlarımı temiz yıkadıktan sonra temiz taktım. Bir adet pancarımı şu şekilde küp küp doğradım ve onu da kıyma makinesinden geçiriyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Bunun sadece suyunu kullanacağız. Renk vermek için pancarın suyundan faydalanacağız. Dediğim gibi gıda boyası ve jelatin kullanmadan bütün püf noktalarıyla ve ayrıntılarıyla anlatacağım. Lütfen ayrıntıları kaçırmamak için atlamadan izleyin lütfen. Ve kıymamın içine buz ekliyorum arkadaşlar. Mikrop kapmaması için ve bu işlemi çok hızlı yapacağız. Bakteri üretmemesi için mutlaka soğuk soğuk işlem yapıyoruz. Bu arada bir çay kaşığı kadar bir çay kaşığın ucu kadar muskat ekliyorum. Muskatı da rendeleyerek ekliyorum. Çok fazla eklemeyin ki çok fazla kokusu olmasın. Bir tatlı kaşığı sarımsak toz, 2 çay kaşığı kadar soğan tozu ve 1 tatlı kaşığı kadar zerdeçal ekledim. 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ekledim. 2 yemek kaşığı dolusu kırmızı tatlı toz biber ekledim ve 1 çay kaşığı pul biber ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Bu işlemleri mutlaka çok hızlı yapın ki bakteri üretmemesi için ve mutlaka buz kullanın ki soğuk soğuk olması için elimizin ısısıyla ısınmaması için. İyice karıştırdıktan sonra pancarımızın suyunu da ekliyoruz. 1 çay bardağı kadar pancar suyu olması yeterli olacak. İyice süzüyorum. Posasını içine koymuyorum, sadece suyunu. İyice suyunu sıktıktan sonra posasını kenara alıyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hiç gıda boyası kullanmadan doğal pancar suyuyla salamımızı renklendirdik. Daha açık bir renk olmasını istiyorsanız bunu kullanmayabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra bu sefer mutfak robotuma atıyorum. İyice pürüzsüz olması gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle pütür pütür olmaması için salam formunu vermek için mutlaka bir defa böyle mutfak robotundan geçirmemiz gerekiyor. Buzlu buzlu geçiriyoruz. Şöyle kıvamı bu şekilde olacak, görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle pürüzsüz güzel bir kıvam olacak. Bütün harcımı robottan geçirdikten sonra şimdi bağlayıcı olarak nişasta kullanacağım. Jelatin yerine nişasta kullanacağım. 2 yemek kaşığı nişastayı kabıma aldım. Üzerine 1 çay bardağı su ekledim ve iyice karıştırıyorum. Nişastanın çözülmesini sağlıyorum. Mısır veya buğday nişastası hiç fark etmiyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Hazırladım nişastayı harcımın üzerine döküyorum ve bütün o nişastayı iyice yediriyorum. Bu önemlidir arkadaşlar. Bu püf noktasıdır. Bu nişastayı koymazsanız eğer bu formu yakalayamayız. Yani salam formunu yakalayamayız. Ya jelatin kullanacaksınız ya nişasta, ikisinden birini kullanmanız gerekiyor. İyice karıştırdıktan sonra bir fırın poşeti alıyorum arkadaşlar. Bu çok kolay olacağı için
fırın poşetini tercih ediyorum. Yani daha kolay şekil verebilmek için bunu kullanıyorum ve daha sağlıklı olduğu için de hemen fırın poşetinin içine koyuyorum ve iyice bunu rulo haline getireceğim. Su içine girmemesi gerekiyor. İyice saracağız bunu arkadaşlar. İstediğiniz gibi büyük veya küçük yapabilirsiniz. Bu tamamen tercih size kalmış. Nasıl salam istiyorsanız, hangi boyutta istiyorsanız o şekilde yapın lütfen. Ben böyle büyük büyük yaptım. 2 adet salam yapacağım. Büyük büyük salam yapacağım. Şimdi bir adet daha fırın poşetini kesiyorum ve ikinci bir fırın poşetine saracağım. Çünkü bunu bayağı sıkı sıkı olması gerekiyor ve içine kesinlikle su girmemesi gerekiyor. Bütün püf noktalarını kaçırmayın arkadaşlar. Buraları önemli. Tekrar bu fırın poşetine sarıyorum. İyice sarıyorum. Ve uç kısımlardan sıka sıka böyle çevireceğim. İyice harcımızı sıkacağız arkadaşlar. Uç kısımlardan bastıra bastıra rulo haline getirin ve çevirin. Tam da göründüğü gibi aynı bu şekilde yapın. Şimdi poşetin uç kısmını iyice sıkıca bağlıyorum. Bu ip sağlıklı iptir arkadaşlar. Salamlarda, pastırmalarda yani et ürünlerinde kullanılabilecek bir iptir. Kasaplardan veya aktarlardan alabilirsiniz. Diğer tarafı da aynı şekilde iyice sıkıyorum arkadaşlar. Çok sıkı olması gerekiyor ve içine su girmemesi gerekiyor. Tekrar bağlıyorum ve şu uçlarda fazla olan poşeti kesiyorum. Bu arada buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak ve videolarımı sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlarınıza paylaşarak ve kaydederek bana destek olursanız, kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi hazırladığım salamı tekrar bir streçe geçiriyorum arkadaşlar. Toplamda üçüncü oldu bu. 2 adet fırın poşeti kullandım ve ruloyu streç filme iyice çevirerek iyice sardım. Şimdi aynı ipimle tekrar ucundan bağlıyorum. Ve görüntüde gördüğünüz gibi aynı şekilde yaptığım uygulamayı siz de yapın arkadaşlar. Bunun yapmamın sebebi salamımız suda bekleteceğiz. Suda beklettiğimizde birbirini çekip küçülmemesi için ve şeklinin bozulmaması için arkadaşlar. Sonuçta ettir ve etin şekli bozulabilir. Bu işlemi yaparsanız şekli bozulmayacak ve istediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. El hareketlerime bakarak aynısını yapın lütfen. 2 adet böyle büyük boy salam çıkardım arkadaşlar. Bir büyük tavuktan böyle 2 tane çıktı. Baharatları da tamamen damak tadınıza göre ayarlayın lütfen. Tencereme su koymuştum daha önce. Kaynıyor ve altı çok kısık ateşte arkadaşlar. Bu su şu anda kaynıyor. Ama çok kısık ateşte kaynıyor. Böyle fokur fokur değil. Salamlarımı içine koydum. Üzerine böyle kevgir ve kepçeyle kapattım su yüzeyine çıkmasın diye. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi mum ışığı ayarında olacak ve 1 saat bu şekilde bekleyecek arkadaşlar. 1 saat sonra sudan çıkarabiliriz. Ocağın altını kapatmıyoruz ve bu şekilde ağzını da kapatmıyoruz. 1 saatin sonunda çıkarıyorum. Bakın kevgirleri kaldırınca hemen su yüzeyine çıktılar. Hemen diğer taraftan bir buzlu su hazırladım arkadaşlar. Hemen sıcak sudan çıkarıp buzlu suyun içine atıyorum ki bakteriler üretmesin. Şoklama yapıyoruz bu arada bunu arkadaşlar. Tesislerde de biliyorsunuz şoklama yapılır.
üretimlerde de yapılır. Şoklama mutlaka yapılır. Suyunuz ısınırsa mutlaka suyunuzu değiştirin. Bu şekilde bir 10 dakika kadar suda kalması yeterlidir ve hemen suyun içinden çıkarıyorum. Kurutuyorum ve poşetlerini kesiyorum. İplerini çözüyorum, poşetlerden çıkarıyorum. Aslında yapımı çok kolay, çok pratik. Evde bir robotunuz, bir tavuğunuz varsa çok kolaylıkla bu salamı yapabilirsiniz. Eğer doğal bir salam yemek istiyorsanız, dışarıda ben yemek istemiyorum diyorsanız bu tarif tam da size göre olacak. Gönül rahatlığıyla evde yapın ve yiyin. İsterseniz salamınızı dondurucuya atabilirsiniz. Bu 15 gün içinde bu salamı tüketmeniz gerekiyor. Buzdolabının alt kısmında 15 gün kalabilir. Buzdolabının üst katında zaten istediğiniz kadar kalabilir. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şöyle kıvamı, formu dışarıdan aldığın salamlarla aynı, tadı da aynı. Hiçbir fark, hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Baharatları da damak tadınıza göre az veya çok koyabilirsiniz. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.